dünya üzerindeki ölüyordum. Ölüyordum. Basmamak için yemin ediyorum ölüyordum. Birazdan görecekleriniz bazılarınızı tedirgin edebilir. Bir yandan geri çekilmek istiyorum, bir yandan gözümü alamıyorum. Burası insanı rahatsız eden ama aynı anda büyüleyen bir yer. Binlerce farenin mermerin üzerinde dolaştığı bu alanı sadece görmek değil olay, içerisine girmek. Ve o kokuyu hissetmek, o tıkırtıyı duymak ve insanların buna duyduğu saygıyı görmek. Burası dokunulmamış modern dünyanın estetik beklentilerinden uzak, filtresiz, süssüz olduğu gibi. 25 binden fazla farenin olduğu bir yere gidiyoruz şimdi. Haydi bakalım. Bak. Hindistan'da tanıklık ettiğim birçok ibadet alanı var. Bu tapınak, Karni Mata, bu bahsettiğim örneklerden hiçbirine benzemiyor. Çünkü burada yaşayan binlerce fare yalnızca bir hayvan değil, bir soyun devamı. Bir ruhun yeniden doğuşu olarak kabul ediliyor. Kapıdaki işlemeler gümüş arkadaşlar. Şu an tişörtünü çekiştiriyor. Evlenen çiftleri görüyorsunuz şu an içeride. Fantastic scene. Yes. It's a very fantastic scene. Hindistan'da bazı yerlere varabilmek için çeşitli zorluklar yaşamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an trenin üst katında 45-50 kilometrelik bir yol yapıyorum ve fare tapınağına, Karni Mata tapınağına doğru anca bu şekilde varabilirim. Haydi bakalım, efsane görüntüler sizleri bekliyor. Geri dönüyorum. Dostlar, olan olay şu. Ben Bikaner'den Deshnok'a gideceğim, yani fare tapınağına. İnternetten bakıyorum haritalardan nerede o arada şu an çöldeyiz abi. Şuraya bakar mısın? Çölde ilerlemeye çalışıyorum. O ara internetim koptu mu? Ben ineceğim durağı kaçırdım. 40 kilometre fazla gittim. 40 kilometre sonra dediler ki şu treni yakalarsan geri dönebilirsin. Tren hareket ederken yavaşça atladım. Zıplaya zıplaya bu trene geldim. Şu anda bu trenle varmaya çalışıyorum. Bak. इससे आगे वाला स्टेशन आएगा वो देशनो. Yeah, Karni Mata, I'm go. Yeah. Thank you so much. Bu şekilde trans bireylere burada çok saygı duyuyorlar. Haberiniz olsun. Geldiğinizde sakın böyle ağız, burun, yüz şey yapmayın bunlara. Ve de çok iyiler bu arada. Hani çok yardımcı oluyorlar. Şu an geri dönüyorum. Ulan internet, senin yüzünden bir saatim çöp oldu. Değerli dostlar, şu an gördüğünüz gibi arkamdaki yer Karni Mata Tapınağı. Yani herkesin bildiği üzere fare tapınağı. Ve internette kesinlikle görmüşsünüzdür. Beyaz fareyi gördüğünüzde size uğur getirdiği, size şans getirdiğine inanılan bir tapınaktayız. 25 binden fazla farenin olduğu bir yere gidiyoruz şimdi. Haydi bakalım. Dostlar, ayakkabınızı çıkarmak zorundasınız. Çorapla ya da çıplak ayak gireceksiniz. Yok ben ayakkabımı çıkartamam, hijyen burada. Yok dostlar, ayakkabınızı çıkartacaksınız. Ayakkabıyı bırakıp içeri adım atıyoruz. Yes sir. Yellow board there, shoes inside, free service. No problem. No problem. Thank you so much. Bakın burada fareler için girişte yiyecek içecek vermek için yerler var dostlar. Hazırsanız başlıyoruz. İçeriye ilk adımımızı atıyoruz. Kapıdaki işlemeler gümüş arkadaşlar bu arada. Burası öyle boş beleş bir tapınak değil. Bunu öncelikle size söylemek istiyorum. İlk fareler bizlere merhaba diyor. İşte bakın buradan başlayarak gösterebilirim sizlere. Evlenen çiftleri görüyorsunuz şu an içeride. Hani buranın ne kadar önemli bir yer olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Evlenen çiftlerin bile ziyaret ettiği bir yer burası.
Şu an onların fotoğrafları çekiliyor bakın. Türkiye. Yes, I'm from Istanbul. Thank you, bro. You are India? One month ago I come here. One month. Şu an bir düğün organizasyonu. Yeah. It's so cool, so good. Yeah. Şanslıyız. Bir düğüne denk geldik dostlar. Gördüğünüz gibi şanslıyız diyebiliyorum bu konu için. What you are under video? Sorry. Yes, bro. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? You from From Turkey. Turkey? Yes, bro. This temple is a photography charge. Yeah, I know. I can pay, bro. Yeah, this photography is 30 rupees, 70 rupees videography. Uh-huh. And YouTube blogger is this money for temple money, not me. Okay, Not I know. I you, pay. As you like. You are as you like, okay? Okay, bro. Thank you so much. Which country? Turkey. Yes, sir. Payya. I can go from here ya. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir durum var. Mikrofonunuzu falan gördükleri zaman şunu göstermek istiyorum sizlere. Eğer burada çekim yapmak isterseniz arkadaşlar mobil telefonunuzla 30, normal kamerayla 30, video kamerayla 70, YouTuber'lar ve vlogger'lar için 1100 rupi ve burada belgesel çekmek isterseniz 25.000 rupi ödemeniz gerekiyor. Yani burada belgesel çekmenin bedeli tam 12.000 TL'ye yaklaşık bir ücret. Böyle bir yerdeyiz. Sizler için neleri göze alıyorum, neler yapıyorum, ne içerikler üretmeye çalışıyorum artık. Sizler de bir yerden anlarsınız herhalde. Hello. Hello. Hi. Bakın ne kadar zararsızlar. Önce bir içeriği çekeceğim, içeriği göstereceğim sizlere. Yine burada gümüş kapılar. Evet. Wow. Dostlar yürürken dikkat etmeniz gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde bir fareye zarar vermeden yürümeniz gerekiyor. जाने हैं अपन Dostlar burası Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Bikaner yakınlarındaki Deshnok kasabasında bulunan Karni Mata Tapınağı. Dünya üzerindeki ölüyordum. Basmamak için yemin ediyorum ölüyordum. Burada Bak burada şu an can çekişiyor bir tanesi. थोड़ा साइड में कर दो थोड़ा साइड में करो
पग दे दियो जेने तू प्यार आ गयो कोई पग दे दियो साइड जाओ सबको दबा दो साइड आ खट्टा आज तुझे एक भटूरे नहीं है Pis kavgalar oluyor yalnız ha. Bir tanesi burada ölüyor. Baksanıza. Can çekişiyor şu anda. पकड़ ले Bak bak şuna bak. Hiç korkuyor mu bak. Diyor? Maşallah.
क्या जाएगा Allah'ım hiç korkmuyor. Allah'ım. Ba't talaga magkakato kung larga mo? Her yerde. Belki çoğunuz videoyu kapatacak, izlemeyecek ama bu gördüğünüz sıradaki insanlar yine burada az kişinin olduğu söyleniyor. Şu an hafta içi ve saat 1'e geliyor, öğlen 1'e geliyor ve şu an az kişi var ve burada bazı kutsal günlerde binlerce insanın buraya geldiğini söylüyorlar. Çoğunuz bence buraya kadar izlemeyecek bile bu videoyu ama ben şu an yaşadığım tecrübeyi hiçbir şeye değişmem. Mideniz bulanabilir, tiksinebilirsiniz ama bilmiyorum. Bu insanların inançları bu şekilde arkadaşlar. Bu insanlar buna inanıyorlar. Ve ben bunu size göstermek istiyorum. Dostlar, rivayete göre Karnimata 14. yüzyılda yaşamış ve Rajasthan halkının anne diye hitap ettiği kutsal bir azizeymiş. Ve bir gün ailesine mensup genç bir çocuk, kimi anlatıya göre oğlu, kimi anlatıya göre akrabası, bir gölete düşüp boğularak hayatını kaybediyor. Karnimata bu çocuğun ölümünü kabul etmiyor. Onun ruhunun dünyadan silinmesine izin vermek istemiyor. Ve bu yüzden ölüm tanrısı Yama'nın huzuruna çıkıyor. Ve efsaneye göre Karnimata Yama'dan çocuğu geri vermesini istiyor. Yama ilk başta reddediyor. Ölen ölmüştür. Ruh yoluna devam eder. Fakat Karnimata'nın iradesi, kararlılığı ve manevi gücü karşısında Yama geri adım atıyor. Ama tek bir şartla. Çocuk insan olarak geri dönmeyecekti. O ve Karnimata'nın soyundan gelen tüm çocuklar fare olarak yeniden doğacaktı. Böylece ölüm döngüsü kırılacak, ruhlar yok olmayacak, sadece bedenleri değişecekti. İşte bu yüzden bugün tapınakta on binlerce yaşayan fare bugün Kabbas, yani kutsal ruh olarak görülüyor. Ve burada dolaşan her farenin bir zamanlar Karnimata'nın ailesinden biri olduğuna inanılıyor. Ve beyaz fareler onun Karnimata'nın en yakın soyunu temsil ettiği söyleniyor. Dostlar, Karnimata tapınağını özel yapan da bu. Bir efsane değil, bir ailenin, bir halkın ölümle hayat arasında kurduğu bağın somut bir hali. This is a very fantastic scene. Yes. This mandir is this temple famous for this mouse. Yes. So interesting. That is the Chandrasen of Karnimata. Yes, I know. Because I'm in here. Okay, okay. You belonging from which country? I'm from Turkey. Okay, thank you. It is the historical place. Yes. Recently, Prime Minister of India visit here.
Dostlar, Karni Mata Tapınağı'nın tam ortasındayım. Ve dostum, söylemem lazım ki dışarıdan duyduğumuz hiçbir şey içeride yaşananın yanına yaklaşmıyor. Binlerce farenin mermerin üzerinde dolaştığı bu alanı sadece görmek değil olay. İçerisine girmek. Ve o kokuyu hissetmek. O tıkırtıyı duymak. Ve insanların buna duyduğu saygıyı görmek. İnsanın zihninde bir şeyleri yerinden oynatıyor dostlar. Ve bu tapınak sadece tuhaf turistik bir durak değil arkadaşlar. Burası bir inanç biçiminin gerçekliği. Bir toplumun kökleri. Yüzyıllardır kesintisiz devam eden bir ritüelin yaşayan hali. Şuraya girdiğim andan itibaren hiçbir şeyi romantikleştirme, hiçbir şeyi hijyenleştirme gibi bir durumum yok. Şu anda burada şunu çok net görüyorum. İnanç bazen mantığı yeniyor arkadaşlar. Kültür bazen konforu. Ve kutsal bazen bizim alışık olduğumuzla ilgili ondan çok farklı olabiliyor dostlar. Bugün burayı gördüm. Bana garip gelen şeyleri bir başkası için nasıl değerli, nasıl kutsal olabileceğine tanıklık ediyorum. Burası insanı rahatsız eden ama aynı anda büyüleyen bir yer. Bir yandan geri çekilmek istiyorum, bir yandan gözümü alamıyorum. Ve şunu açıkça söyleyebilirim sana. Hindistan'ı anlamak istiyorsan böyle yerlerin içine girmek zorundasın. O broşürlerde yazanlarla değil, gerçek hayatın, gerçek inananların içine girerek. Bugün o gerçek bana kapılarını açtı. Ve ben de aynısını sizlere bu kamera aracılığıyla açmaya çalışıyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz dostum. Bugün burada yaşadığımız şeyi kolay kolay unutacağımı zannetmiyorum.